Hayal et. Elinde insanlığın yaptığı en güçlü teleskop var. Onunla uzaklara bakıyorsun. Önce Ay, sonra Jüpiter, sonra başka galaksiler. Milyarlarca ışık yılı uzaktaki yıldızlar bile gözlerinin önünde dans ediyor. Ama sonra bir an geliyor, görüntü bir anda bulanıklaşıyor. Işık bitiyor ve bir hiçlik başlıyor. Bu bir boşluk değil, bu bir sınır. Bilim buna kozmik görünürlük limiti diyor. Yani ışığın bize ulaşabildiği son nokta. Sanki evrenin bir duvarı varmış gibi. Ama bu duvar taşlardan, tuğlalardan değil, zamandan, ışıktan ve fiziğin kurallarından yapılmış görünmez bir perde. Peki bu duvarın ardında ne var? Başka galaksiler mi? Paralel evrenler mi? Yoksa hiçbir şey mi? Bu videoda göremediğimiz ama etkisini hissedebildiğimiz evrensel bir sınırın ardındaki bilinmezliğe uzanacağız. Çünkü ışık durduysa soru işaretleri daha yeni başlıyor olabilir. Işık, evrenin en hızlısı, en güvenilir haberci. Ama o bile bir tutsağa dönüşüyor. Çünkü ışık geçmişten geliyor. Her yıldız, her galaksi. Biz onu gördüğümüzde aslında çoktan geçmişte kalmış oluyor. Gökyüzü dediğimiz şey aslında koca bir kozmik anılar albümü. Ama bu albümün bir son sayfası var. Ve oraya daha hiç kimse bakamadı. Sebebi basit ama ürkütücü. Evrenin bir yaşı var. Yaklaşık 13.8 milyar yıl. Ve bu da kozmik bir kısıtlama demek. Çünkü hiçbir foton yani ışık taneciği bu süreden daha önce çıkıp bize ulaşamaz. İşte bu yüzden bizim görebildiğimiz evren bir balon gibi sınırlı. 93 milyar ışık yılı genişliğinde dev bir küre ve biz onun tam merkezindeyiz. Ama bu merkez oluş bir ayrıcalık değil, sadece bakabildiğimiz yönün sınırı. Kozmik ufkun ötesi mi? Orası sessizliktir. Çünkü oradan gelen ışık hala yolda. Ya da asla varamayacak kadar uzaktan çıkmış olabilir. Bu sınır taşlarla örülmüş bir duvar değil. Bu zamanın kendisinin ördüğü görünmez bir perde boşluğu. Ve o perdenin arkasında ne var? Henüz hiç kimsenin hikayesine yazılmadı. Yıl 1964. Bir sinyal gökyüzünden süzüldü. Ne bir yıldızdan geliyordu ne de bir galaksiden. Bu çok daha eskiydi. Çok daha derin bir yerden. Fısıldıyordu. Evrenin doğumundan. Buna kozmik mikrodalga arka planı dediler. Evrenin ilk çığlığı ama aynı zamanda ilk fısıltısı. Sessizliğin içindeki yankı. Büyük patlamadan sonra geçen 380 bin yıl boyunca evren gözle görülemeyecek kadar yoğundu. Işık bile o yoğunluğun içinden çıkamıyordu. Her şey bir plazma bulamacında kaybolmuştu. Evren o zamanlar kördü ve sağırdı. Ama sonra bir kırılma yaşandı. Evren soğudu, atomlar oluştu. Ve ilk kez ışık özgür kaldı. İşte o anda serbest kalan o ilk ışık bugün hala evrenin her köşesinde yankılanıyor. Biz ona baktığımızda 13.8 milyar yıl öncesine, yani evrenin bebekliğine tanıklık ediyoruz. O iz bir fotoğraf değil aslında. Bir yankı. Zamanın derinliklerinden gelen sönmemiş bir titreşim. Ve üzerindeki o ince dalgalanmalar aslında bugünkü galaksilerin, yıldızların, hatta bizim doğduğumuz kabartılar. Adeta kozmik bir doğum haritası. Ama işte sınır tam burada beliriyor. Evrenin ilk 380 bin yılına hiçbir teleskop bakamıyor. Çünkü orası ışığın bile ulaşamadığı bir karanlıkta. Orası bizim için görmenin bittiği yer. Bilginin, anlamın ve gözlemin son eşiği. Ve o eşiğin ardındaysa şimdilik sadece kuramların, hayallerin ve sessizliğin dünyası. Evren genişliyor ama sadece büyümüyor. Süratle bizden kaçıyor. Tıpkı bir rüyanın uyanmadan önceki o son anında gözünün önünden kayan görüntüler gibi. Evrenin uzak köşeleri de gözümüzün önünden gittikçe daha hızlı kayboluyor.
Hayal et. Bir arkadaşın var. Karşında duruyor. Sen konuşuyorsun, o da cevap veriyor. Ama aranızdaki mesafe her saniye artıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki söylediklerin artık ona ulaşmıyor. Ve onun sesi de sana geri dönemiyor. İşte evrendeki bazı galaksiler için de bu oluyor. O kadar hızlı uzaklaşıyorlar ki ışığın bile onlardan çıkıp bize ulaşması artık mümkün değil. Işık hızı, evrenin hız limiti. Ama uzayın kendisi o kurala bağlı değil. O kendi sınırlarını hiçe sayarak genişlemeye devam ediyor. Ve bazı galaksiler bu genişlemenin kurbanı oldu. Onlar artık kozmik hayaletler. Varlar ama bizim için yoklar. Gözleyemediğimiz, ölçemediğimiz, erişemediğimiz bir sonsuzlukta hapsolmuş varlıklar onlar. Evrenin görünmeyen sınırı, gözlemlenebilenle gözlemlenemeyeni ayıran çizgi. Tıpkı bir geminin açık denizde ufka yaklaşımı gibi. Biz de teleskoplarımızla bu ufka bakıyoruz. Ama orada bir kıyı yok. Sadece kaybolan ışıklar var. Ve bizim asla ulaşamayacağımız dünyalar. Belki oralarda başka galaksiler, başka uygarlıklar, başka hikayeler var. Ama bizim evrenimiz için onlar sonsuza dek sessizlikte kaybolmuş olacaklar. Ve şimdi en rahatsız edici soruya geliyoruz. Bu sınırlar gerçeğin kendisine mi ait, yoksa sadece bizim bakışımızın ulaştığı en son noktaya mı? Evrenin görünmeyen duvarları teleskoplarımızın göremediği yerlerde mi başlıyor? Yoksa orada gerçekten hiçbir şey yok mu? Belki o sınırın ötesinde galaksiler var. Yıldızlar, kara delikler, gezegenler. Ama ışıkları henüz bize ulaşamadı. Bizim için yok gibiler. Ama ya daha derine inersek, kuantum fiziğinin bazı yorumları bambaşka tüyler ürpertici bir ihtimali ortaya koyuyor. Belki de o karanlığın ötesinde hiçbir şey yok. Çünkü orada hiçbir bilinç buradasın demedi. Evrenin varlığıyla gözlem arasındaki o hassas bağ belki de bize şunu fısıldıyor. Bir şeyi görmüyorsak belki de o gerçekten yoktur. Çünkü kuantum dünyasında gözlem olmadan parçacıklar bile belirsizdir. Dalga mı, parçacık mı? Ancak baktığımızda karar verirler. Ve işte tam bu noktada bilim fizikten metafiziğe bir adım atar. Ve dış evrenin sınırları zihnimizin sınırlarına karışıyor. Belki de evrenin o görünmeyen duvarı aslında bizim bilinç duvarımızdır. Çünkü bazen dışarıdaki o boşluk içerideki sessizliğin yankısıdır. Işık bize her şeyi anlatmaz. Sadece anlatmasına izin verdiğimiz kadarını gösterir. Biz bu kozmik balonun içinde sıkışıp kalmış yolcularız. Gözlemlenebilir evren dediğimiz şey sadece bize ulaşabilmiş ışığın çizdiği sınırdır. Ama dışarısı o hala sessiz ve belki de asıl evren orada başlıyor. Işığın ötesinde, gözlemin ötesinde, zihnin ötesinde. Belki başka evrenler vardır. Bizim yasalarımızı hiç tanımayan. Belki zaman orada hiç başlamamıştır bile. Ya da belki hiçbir şey yoktur. Ne galaksiler, ne boyutlar, ne de varlık. Sadece bir karanlık. Düşüncenin bile yankı yapamadığı mutlak bir boşluk. Ama insan zihni için en karanlık yerler bile hep en parlak sorularla aydınlanır. Işığın sustuğu yerde biz konuşmaya başlarız. Merakla, korkuyla ve umutla. Çünkü bazen evrende ulaşamayacağımız şeyler vardır. Ama işte tam da onlar insanlığın en büyük arayışına yön verir. Abone ol. Çünkü biz bu kanalda sadece evreni değil, evrenin bile cevaplayamadığı soruların izini sürüyoruz.